Selamlar. Bugünkü incelememizde ilahiyat tarihinin belki de en çok tartışılan, üzerine en çok kafa yorulan konularından birine dalıyoruz. Hazreti Adem'in hikayesi. Bugün Adem peygamberin aslında temsili bir figür olduğuna dair farklı kaynaklarda yer alan modern görüşleri, geleneksel inanışlarla yan yana koyup tamamen tarafsız bir şekilde analiz edeceğiz. O zaman asıl meseleyle o büyük soruyla başlayalım. İnsanlık tarihinin bu en bilindik, en eski anlatısı, harfi harfine yaşanmış tarihi bir kronik mi? Yoksa insan doğasını ve varoluşumuzu anlatan derin, kozmik bir metafor mu? Yüzyıllardır alimlerin ve filozofların tartıştığı o meşhur eşikteyiz şu an. Mesela modern tefsir alimlerinden Muhammed Esed'in eserlerine bir bakalım. Gerçekten çok net bir yaklaşımı var. Ona göre Adem ve Havva'nın hikayesi, geçmişte şu tarihte şu oldu diyen basit bir tarihsel kayıt falan değil. Aksine ezber bozan, tamamen kozmik ve sembolik bir gerçeği temsil ediyor. Yani kaynaklara göre Kur'an, insan kavrayışının ötesindeki o devasa gerçekleri bize aktarabilmek için müteşabih, bir başka deyişle sembolik bir dil kullanıyor. 1. Bölüm. Geleneksel ve lafzi, yani harfi yorumlar. Şimdi bu sembolik bakış açısındaki değişimi tam olarak kavrayabilmemiz için önce temele, o klasik kaynaklardaki ortodoks yoruma bir dönmemiz şart. Sonuçta nereden yola çıktığımızı bilmezsek ulaştığımız noktanın farkını göremeyiz, değil mi? Geleneksel yoruma göre Adem tekil, kelimenin tam anlamıyla fiziken yaşamış tarihi bir şahsiyet. Klasik metinlerde onun topraktan, çamurdan yaratıldığına ve bildiğimiz fiziksel bir bahçede, bir mekanda yaşadığına inanılır. Yani kelimeler tamamen dış görünüşüyle, en sözlük anlamıyla okunur. 2. Bölüm. Temsili ve alegorik okumalar. Fakat modern dönem çalışmalarına, çağdaş ilahiyatçıların tefsirlerine baktığımızda İbre'nin çok sert bir şekilde alegorik, yani sembolik okumaya kaydığını görüyoruz. Örneğin, metinlerdeki o Arapça nefsi vahide terimi, geleneksel yaklaşım bunu doğrudan tek bir adam, ilk birey olarak çevirirken Muhammed Abduh ve Muhammed Esed gibi modern alimler bunu bütün bir insanlığın içinden yeşerip çoğaldığı tek bir öz, tek bir can ya da insanlığın ortak kökeni olarak yorumluyor. Araştırmacı Mustafa İslamoğlu'nun tespiti de tam olarak bu yaklaşımı özetliyor aslında. Diyor ki, metinlerde geçen Adem ismi aslında tüm insan ırkı için kullanılan devasa bir semboldür. Kısacası okuduğumuz bu şey uzak geçmişteki tek bir adamın değil, şu an yeryüzünde nefes alan her birimizin, her insanoğlunun kendi kişisel hikayesidir. Aynı mantıkla hikayedeki o ünlü düşüş veya iniş kelimesi yani hubut terimi de tamamen farklı bir mercekle inceleniyor. İmam Maturidi ve Mustafa Öztürk gibi isimlerin analizlerine baktığımızda ortada gökyüzündeki bir yerden yeryüzüne doğru gerçekleşen fiziksel bir düşüş yok. Bunun yerine psikolojik bir statü kaymı var. O bilinçsiz saflık halinden çıkıp yeryüzünün zorlu gerçekliğine ve sorumluluk bilincine uyanma durumu var. 3. Bölüm. Anlatıdaki sembolleri çözümlemek. Peki ya detaylar? Hadi bu hikayedeki o meşhur şifreleri kırıp iki farklı bakış açısını karşılaştıralım. Klasik lense taktığınızda o yasak ağaç fiziksel bir bahçenin ortasında duran bayağı bildiğimiz somut bir meyve ağacı. Ve tek amacı da ilk insanın yaratıcısına ne kadar itaat edeceğini fiziksel bir yasakla test etmek. Buna karşılık modern ve alegorik bakış bu ağaca inanılmaz derin bir felsefi anlam yüklüyor. Kaynaklara göre bu ağaç, insanoğlunun o doymak bilmez arzularının uyanışını, sınırları çiğneme eğilimini ve ahlaki özgür irademizin ortaya çıkışını simgeleyen devasa bir metafor aslında. Bir diğer ikonik sahne meleklerin Adem'e secdesi. Geleneksel okumaya göre bu çok net. Melekler fiziksel bir hareketle o ilk adamın bedeninin önünde yere kapanıyor ve boyun eğiyorlar. Ama sembolik pencereden baktığınızda karşınıza bambaşka, evrensel bir tablo çıkıyor. Bu an, evrenin, doğanın ve içindeki tüm kuvvetlerin insan aklına boyun eğmesini temsil ediyor. Yani isimleri öğrenen, bilgi ve bilim üretebilen insan bilincinin bütün doğayı kendi emrine amade kılma potansiyelinin sembolik bir anlatımı. Aslında bunu kafamızda bir zaman çizelgesi gibi haritalandırabiliriz. Modern alimler bu alegorik yolculuğu tıpkı bir insanın hayat evreleri gibi kurguluyor. Başlangıçta o hiçbir sorumluluğun olmadığı saf çocukluk, yani içgüdü dönemi. Ardından o yasağın delinmesiyle özgür iradenin sahneye çıktığı ergenlik evresi. Ve son olarak hata yapıldığını kabullenip tövbe ederek ulaşılan bilinçli, erdemli bir olgunluk. Bu bağlamda düşününce, hikayedeki cennet veya bahçe, açıp haritada ya da uzayda bulacağımız bir lokasyon değil. Tıpkı bir bebeğin anne karnında hissettiği o mutlak güvenlik, o hiçlik durumu gibi.
Sorumluluk almadan önceki o muazzam masumiyet ve bilinç öncesi saflık halimiz. Araştırmacı yazar R. İhsan Eli Açık bence bunu tek bir cümleyle harika özetlemiş. İblis hikayesinin sadece teorik bir semavi prolog, yani göksel bir giriş olduğunu söylüyor. Adem hikayesi ise bambaşka. O, yeryüzünün tozuna, çamuruna bulanmış, gerçeğin ta kendisi olan bir dünyevi diyalog. 4. bölüm. Her insan bir Adem'dir. Tüm bu modern kaynakları, incelemeleri üst üste koyduğumuzda ulaştığımız en can alıcı nokta işte burası arkadaşlar. Bu anlatı geçmişte yaşanıp bitmiş eski bir efsane değil, bugüne doğrudan hayatlarımıza uygulanması gereken bir rehber. Elyach'ın dediği gibi doğan her çocuk aslında dünyaya gelen yeni bir Adem'dir. Her yeni hayatta bu hikaye sıfırlanır ve iyiliğin, kötülüğün, iradenin savaşı baştan yepyeni bir şekilde tekrar başlar. Kısacası bu alegorik yorum bize dönüp şunu fısıldıyor. Bu hikaye aslında sensin, benim. Sadece içgüdüleriyle hareket eden bir canlıdan, ahlaki bilince sahip bir insana nasıl dönüştüğümüzü, her Allah'ın günü zaaflarımızla verdiğimiz o sessiz mücadeleyi anlatıyor. Ve en önemlisi de asla kusursuz olmadığımızı ama hatalarımızdan dönerek kefaretimizi, o gerçek kurtuluşu kazanma kapasitemizi yüzümüze vuruyor. İncelememizin sonuna gelirken bu iki farklı perspektifin bize sunduğu bilgilerin ışığında tarafsızca kendimize o provokatif, o zor soruyu sormamız gerekiyor. Saf bir masumiyetten, o sancılı ama erdemli farkındalığa uzanan bu evrensel hikayede siz şu an kendi Adem yolculuğunuzun neresinde duruyorsunuz? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.